kalça protezi gerçekten hangi hastalarda yapılması lazım? Sizin için kırmızı bayrak, mutlaka şunlar varsa kalça protezi dediğiniz durumlar nedir? Hocam şimdi kalça protezi bir serüvenin son noktası. Bir eklem hastalığının varabileceği son tedavi yöntemi Evet. kalça protezi. Dolayısıyla burada bizim yapabileceğimiz kurtarıcı faktörler daha basit ve daha küçük girişimsel işlemler varsa bunlarla tedaviye başlıyoruz. Eklemi kurtaramadığımız zaman, hastanın günlük kondisyonunu, günlük beklentisini sağlayamadığımız zaman kalça protezi cerrahisinde o zaman hastayla konuşmak durumunda kalıyoruz. Tabii her ameliyatta olduğu gibi kalça protezinde bir takım kriterlerimiz var. Bunu hastanın kabul etmesine veya bizim istekli olmamıza bağlı değil, bir takım tıbbi kararlara göre vermemizde her zaman fayda var. Kalça eklemi günlük yaşam hareketlerimizi, aktivitelerimizi sağlamamızda bizlere destek olan en önemli eklemlerimizden bir tanesi ve son zamanlarda sıklığı arttı dediğiniz gibi ama tabii yaşam ömrü arttı. Hastaların günlük aktiviteleri arttı. Yapılan işler arttı. Mesai, adım sayısı, yapılan sportif faaliyetlerin çeşitliliği bunların hepsiyle birlikte eklemlerin de bir şekilde zorlanması ve bir kireçlenme, dejenerasyona gitmesi durumu daha fazla görülür hale geldi. Özellikle diz ve kalça ekleminde bunları daha fazla görmekteyiz. Popülasyon arttı, nüfusumuz arttı, yaş ilerledi ve eklemlerin dejenere olma sıklığı gözle görülür şekilde arttı. Tabii teknolojik gelişmeler, radyolojik incelemeler, hekimlerimizin muayene yöntemlerinin gelişmesi, hastaların daha fazla beklenti içinde olması bu cerrahi görülme sıklığını daha da arttırmış duruma getirdi bizleri. Hocam burada mesela işte çorabını giyemeyen, günlük yaşam aktivitelerinden neleri yapamayanlar daha çok. Mesela bizde de tedaviye geldiklerini özellikle 90 dereceye geçemediği zaman kalça fleksiyonu yani kalçayı kendine doğru çekmesi sizler için söylüyorum bu arada. Geçemediğinde fizyoterapiye de egzersize de cevap vermiyorsa biz genelde artık hani o kadar rigidse hocalar da operasyon öneriyor. Günlük yaşam aktivitelerinde neleri yapamıyor bu arkadaşlar, hastalarımız? Şimdi tabii burada hareket açıklığı çok önemli. Hastanın günlük işlerini yapmasında, bu başarıyı göstermesinde eklem hareket açıklığı çok önemli. Birkaç farklı eklem açıklığı tipi var. Hastanın işte fleksiyon, ekstensiyon, yana açma, kapama gibi, abdüksiyon, addüksiyon gibi bir sürü kriteri var. Aslında bunlar uluslararası anketlerde hastaya bizim muayenede sorduğumuz soruların klinik karşılığı. Hastanın eklem hareket açıklığı puanlanır ve günlük işleri, merdiven çıkması, otobüste veya arabada yolculuk yapması, tırnağını kesebilmesi, çorabını giyebilmesi, kişisel bakımını sağlayabilmesi, ayakkabısını oturarak veya ayakta giyebilmesi gibi sorular aslında bir puanlama ve anketin bir tezahürüdür. Biz bunları bir araya getirerek kendi eklem muayenemizi detaylandırarak ve radyolojik olarak bunu destekleyerek hastanın hangi aşamada olduğunu, gerçekten bu işe ihtiyacı olup olmadığını, kalça protezi cerrahisi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunu rasyonel bir şekilde masaya koyabiliyoruz. Ama tabii bu bir kalp krizi, beyin kanaması gibi hemen görüldüğü gibi masaya alınacak bir hastalık değil. Hastayı önce bilgilendirip eğitiyoruz ve hasta bu işe hazır olduğu zaman bu cerrahi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla hastanın eğitimi de aslında bu kararın öncesindeki önemli bir adım olarak karşımıza çıkmakta. Peki hocam bu protezi geciktirmek mümkün müdür? Ya da kaç yaşına kadar? Şimdi bazen çünkü hastalardan şunu da duyuyoruz. Doktora gittim diyor. Daha yaşın genç diyor. Biraz fizyoterapi al. Gidebildiği yere kadar gidelim. En son protezi yapalım diyen hocalar da oluyor. Hani burada protezin hangi yaş aralığında en sondur? Yani şu yaştan sonra ya da işte kemik erimesi varsa yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Sadece röntgen yetiyor mu? Mesela teşhis için. Evet. Şimdi burada tabii yaş aralığı önemli ama burada hastanın beklentisi daha önemli. Yani düşünün ki 55 yaşında bir hasta, hadi gidin dayanabildiğiniz kadar dayanın deyip hastayı 5 yıl ev içindeki kapalı bir ortama mahkum etmek bence önemli bir başarısızlık diye düşünüyorum. Hastanın hareketli olup faydalı olabileceği bir dönemde hastayı eve kilitlemek, aktivitesini kısıtlamak bence başarılı bir tedavi yöntemi değil. Tabii buradaki kriter şu: biz bu hastaya bilgi verirken hastaya bu durumunu açıklamak durumundayız. Yani sizin böyle bir yetmezliğiniz var, ekleminizde böyle bir bozukluk var ve bunun gidişatı şu şekilde ilerleyecektir gibi hastaya bir süreci anlatmalıyız kesinlikle.
Yani sen git bana sonra gel gibi değil de şu tarihlerde, şu periyotlarda görüşmeliyiz. Bunları yapamazsan daha erken gel gibi hastaya eğitim, bilgi vermeliyiz. Bu çok önemli. Esasen olay şundan kaynaklanıyor. Çok eski teknolojide protezlerin ömrü 12-15 sene kadarken bizim hocalarımızın Türkiye'ye bu eğitimi, bu cerrahi getirdiğindeki teknoloji 12-15 senelik bir sağ kalım gösterirken şu anda bize bildirilen, bizim kullandığımız kaliteli implantlarda 25-35 seneye kadar gidebilmekte. Yani biz tabii daha eski arşivlerden bunun eski teknolojide bile 30 seneye yakın gittiğini gördük. Yeni teknolojide tabii daha güvenilir implantları kullandığımızda hasta 30 sene boyunca bu protezden istifade edebiliyor. 55 yaşındasınız, 30 senelik bir fayda sağlıyorsunuz, 85 yaşına geliyorsunuz. Demek ki 30 sene sizi güzel bir süreç bekliyor. Eğer başımıza bir komplikasyon gelmezse, her ameliyatta olduğu gibi protezde de bir komplikasyon var ama 55 yaşında topluma karışıp görevlerinizi yapacakken 5-6 sene önce fizyolojik kısıtlanma, sonra bu işin psikolojik yan etkileri ve sosyolojik negatif durumları göz önüne aldığımızda hastanın genel bir sorunu daha ortaya çıkıyor. Yani bir eklem sorunu, bir psikososyolojik bir durumu da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hastaya bir matematik problemi gibi bu durumu anlatıp tedaviyi uygun zamanda yapmalıyız. Şimdi YouTube'dan gelen bir sorumuz var hocam. Nuran Onal hanım sormuş sanırım. Şu an kas kaybım var. Kalçamda protez var. Sağ kalçama çok basarak yürüyorum. Ne yapmam lazım? Protezim 15 yıllık, 49 yaşındayım. Hocam 34 yaşında protez yapmışlar. Şu ana kadar hiç sorun yaşamadım. Diyetle kas kaybım oluştu mu demiş. Gerisini okuyamıyorum. Yani kas kaybı oluştuğu için sanırım sağ tarafına fazla yüklendiğini söylüyor. Şimdi tabii buradaki hanımefendinin tarif ettiği durumda protezin uygulama yöntemleri vardır. Yani bir protezin bir ekleme uygulandığı ana kriterlerde 3 farklı yaklaşım vardır. Önden, yandan ve arkadan cerrahi, anterior, lateral ve posterior girişimler. Bunların bazılarında kas kaybı olabiliyor. Bazılarında aynı yöntemi uygulasak bile sonuçlar farklı olabiliyor cerrahın tekniğine bağlı olarak. Tabii burada protez bir enstrüman içeride. O ağrı yapan bir şey değil ama protezi hareket ettiren kas grubunda bir sorun varsa, belden gelen bir uyuşma varsa, sinirleri destekleyecek bir alt lomber anatomi yoksa veya taklit edecek, yansıyan ağrıya sebep olacak bir durum varsa o zaman bu ağrı olabilir. Yani kalça çevresinde bir hastalık ve bir şikayet olduğu zaman bunu hemen protezle bağdaştırmak mantıklı ama etraflıca inceleyip ondan sonra bu işe karar vermek lazım. Evet, teşekkürler hocam. Bir tane de Instagram'dan bir soru var. Kalçada sıvı tutulumu ve ödem teşhisinde öneriniz. Sıvı tutulumu teşhisi var mı hocam bilmiyorum. Yani o tabii ödem vücudun bir koruma mekanizması. Kolunuzu çarpsanız da ekleminiz kireçlense de vücut hemen ödem yapar ki oradaki hareketi kısıtlayıp daha büyük bir travmaya sebep olmasın. Bu fizyolojik bir koruma mekanizmasıdır. Dolayısıyla ödem eğer görevi bittiyse bir antiinflamatuar tedaviyle toparlanabilir ama kalçanın birçok hastalığı var. Dolayısıyla onlarda daha gündelik tedaviler çözüm olabilir diye düşünüyorum. Hocam bir de tabii manuel çalıştığım için ben de klinikte çok fazla kalça ağrısı geliyor. Ya da işte yakınlarda bir üst düzey komutanımızı görmüştük. Kendisine kalça protezi önerilmişti. Ama tüm kalça hareketlerini çok rahat yapabiliyordu hocam. Ve hani komutanımız da bu şeyden dolayı hani kalça protezinden dolayı bir stres altındaydı. Yani gerçekten gerekli mi değil mi? Tabii sonra başka hocalar da baktı ama burada eğer hareketler rahat yapılıyorsa ve sonrasında tabii işte o spinopelvik ilişkisini bir inceledik. Sakroiliakta bir sorun bulduk. Hafif posteriordaydı. İlyum biraz superiordaydı. Yani lumbopelvik dengesini sağladığımızda kalçasında yayılan ağrısı geçmişti. Hareket kısıtlılığı da yoktu. Sonra tekrar hocalar değerlendirdiğinde tamam protez yapmayacağız dedi ama peki orada hani karar verdiklerinde şimdi MR'a baktığımızda simsiyah bir sayfa gördüm.
Her şey yazıyordu. Gluteus medius minimus, işte coxarthros, her şey yazıyordu ama hocanın hareketleri komutanın hareketleri çok rahattı. Sizce hani protezlik hasta o kadar rahat hareket edebilir mi? Yani burada yine bizim günlük muayene kullanmamız gereken hem kendi hastalarımızı hem de uluslararası bilimsel platformlarda bize tavsiye edilen anketlerin yapılması lazım. Yani bir MR raporuna bakarak bir karar vermek çok doğru değil. Biz hastayı tedavi ediyoruz, hastayı ameliyat ediyoruz ve hastanın bir şekilde bu tedaviye ihtiyacı olması lazım. Her hareketi yapan bir hastada. Özellikle son zamanlarda birkaç tane hastamızda oldu. Kalçada çok ciddi ağrı, topallama ve muayene ediyorsunuz. Bir tetkik bile istemeden çoğu zaman. Trokanterik bursit diye bir tanımız var bizim. Evet. Böyle çok klasik kitabi yöntemlerle hastayı hemen hızlı bir şekilde, konforlu bir şekilde yürütmeye başlıyorsunuz. Ama tabii belli bir yaş üzerindeki insanlar biraz da kendi arasındaki iletişimle işte kalçan kireçlenmiştir, protez gerekir gibi böyle bir sohbet bilgisi elde ediyor. Bunlar tabii çok doğru değil. O hastaya dokunmadan bir raporda ne yazarsa yazsın karar vermek çok başarılı bir sonuca bizi götürmeyecek diye düşünüyorum. Evet.